Borsada kazanmak için illaki piyasanın yükselmesini mi bekliyorsunuz? Oysa doğru strateji ile hem yükselen hem de düşen piyasalarda kazanç sağlamak mümkün. Bugünkü videomda borsada yön fark etmeksizin nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Yani borsa yukarı gitse de aşağı inse de kazanç fırsatlarını nasıl değerlendireceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız intromuzdan sonra başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda öyle bir strateji göstereceğim ki arkadaşlar, borsa hem yukarı giderken hem de aşağı giderken kazanç sağlayabiliyor olacağız. Bunu nasıl yapacağız? VWAP'ta işlem yaparak yapacağız arkadaşlar. VWAP dediğimiz vadeli işlemler borsasıdır ve vade sonu fiyatlarının tahmini yapılarak para kazanılan bir piyasadır arkadaşlar. Günü geldiğinde VWAP'la ilgili de ayrıntılı bir eğitim videosu çekeceğim. Ama bu videoda öncelikli olarak stratejiyi şöyle bir sizlere anlatmak istiyorum. Stratejiye geçmeden önce şunu da hemen söyleyeyim. VWAP'ta hem yükseliş yönlü hem düşüş yönlü pozisyonlar açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu altın, gümüş gibi kıymetli madenler ya da dolar, euro gibi para piyasalarında kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz VWAP'ta. Ayrıca hisse senedi piyasasında da belli başlı VWAP'ta işlem açılabilen hisseler var. Bunu internetten, Google'dan araştırarak bulabilirsiniz. Kaldıraçlı olarak bu hisselere de işlemler açabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki şu anda Ereğli'nin kaç kaldıraçlı olduğunu hatırlamıyorum ama 5 ya da 8'dir diye tahmin ediyorum. Diyelim ki Ereğli hissesinden 1000 liralık alım yapmak istiyorsunuz. Cebinizden 1000 lira çıkarken 5000 liralık Ereğli hissesi satın almış oluyorsunuz. Tam tersi, eğer ki Ereğli hissesinin düşeceğini düşünüyorsanız bir pozisyon açtığınızda short yönlü olarak bir cebinizden 1000 lira çıkarken 5000 liralık düşüş yönlü pozisyon açmış oluyorsunuz. Tabi burada teminat tutarları çok önemli arkadaşlar. Eğer ki teminat tutarınızın altına düşerseniz banka sizden teminatı tamamlamak için talepte bulunuyor ve ertesi gün bu teminatı tamamlamanız gerekiyor. Yani belli bir teminat olması gerekiyor hesabınızda. VWAP için dediğim gibi ayrıntılı olarak tekrardan video hazırlayacağım önümüzdeki dönemde. Şunu da kısaca hemen söyleyeyim. Çok riskli işlemlerdir arkadaşlar. Alsat tecrübesi olmayan ve kasa yönetimi yapamayan arkadaşların çok bulaşmasını tavsiye etmiyorum. Ayrıca burada anlattıklarım tamamen eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Siz bu işlemleri VWAP'ta yapmasanız dahi sadece yükseliş yönlü pozisyonlarda da bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi stratejimizde hangi indikatörleri kullanıyoruz? Onlara tek tek bakalım. Öncelikli olarak 4 saatlik periyotta çalışıyoruz arkadaşlar. Ereğli hissesi üzerinden göstereceğim. 4 saatlik periyotta çalışıyoruz. Ve göstergeler kısmına geliyoruz. Kaufman yazıyoruz. Kaufman hareketli ortalamasını kullanıyoruz arkadaşlar. Hep yaptığı indikatör olacak. Bunu seçiyoruz. Ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Daha sonrasında tekrar göstergeler kısmına geliyoruz. Ve Nadaraya diye yazıyoruz arkadaşlar. Nadaraya Watson Envelope diye çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Ve son olarak da Ichimoku bulutunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Ichimoku diye yazmaya başladığımızda Ichimoku bulutu çıkıyor. Evet, bunu da ekledik. Nadaraya Watson indikatörünün ayarlarını gösterelim öncelikli olarak. Şöyle ayarlar kısmına geldiğimizde bandwidth 8 olacak, çarpan 3 olacak, kaynak kapanış ve şuradaki kutucuk tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında tamamı tikli. Burada herhangi bir ayar yapmıyoruz. Görünürlük kısmında da herhangi bir ayar yapmıyoruz. Evet, Ichimoku bulutunun ayarlarına geçelim. Ichimoku bulutunun ayarlarında da girdilerde sırasıyla 9, 26, 52 ve 26 olacak arkadaşlar. Şuradaki başlıkları tabii siz kontrol edersiniz. Stil kısmında sadece şurada gördüğünüz öndeki açıklık A ve altındaki kutucuk tikli olacak. Ve parselin arka planı tikli olacak arkadaşlar. Hassasiyet bölümünün altındaki iki kutucuk da tikli olacak. Görünürlük kısmında da herhangi bir ayar yapmıyorsunuz. Evet, Ichimoku bulutunu da bu şekilde ayarladıktan sonra stratejimizi anlatmaya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi Ereğli hissesi üzerinden anlatacağız dedik. Şimdi hemen şöyle mesela Temmuz başına gidelim. 1 Temmuz'dan itibaren günümüze kadar stratejiyi uygulasak ne olurdu? Hep birlikte bunu kontrol edelim arkadaşlar. Evet, ilerletiyorum. Evet, hissemiz düştü. Bu arada uygularken stratejiyi anlatıyor olacağım arkadaşlar. O yüzden videonun sonuna kadar takip etmeyi özellikle unutmayın. Daha uzun vadeli stratejilerimi biliyorsunuz. Her hafta cumartesi günü bu konuyla ilgili video yayınlıyorum. İzlememiş olan arkadaşlar varsa buraya kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi anlık olarak fiyatlar önümüzde hareket ederken stratejiyi size anlatıyor olacağım. O yüzden sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Kaufman hareketli ortalamamıza kadar fiyatının düştüğünü görüyorsunuz. Hatta altına sarkmış durumda. Burada sata döndü anlamına gelmiyor. Bir defa daha düşüşle kırmızı mum yapması lazım. Ve bu kırmızı mumu da yaparken şu daha önce destek aldığı seviyelerin altında yapması lazım arkadaşlar. Bakın daha önce buradan destek aldığını görüyorsunuz. Fitil böyle 51.25 seviyelerine kadar uzanmış. Devam ettiriyoruz. Evet, bir düşüş daha geldi. Fakat dediğim gibi bakın daha önce destek aldığı seviyeleri aşağı yönlü kırmamış oldu.
Tekrar devam ettiriyoruz. Evet, bir yükseliş geldi. Devam ettiriyoruz. Henüz herhangi bir pozisyona girmiyoruz. Devam edelim. Pozisyona girmiyoruz. Bakın burası destek olarak çalışıyor. Henüz hala kırılmadı. Bir düşüş gelmiş olmasına rağmen tekrardan kapanışı bakın şu seviyenin altında yapmadı. Bir daha devam ettiriyoruz. Evet, ve oradan desteğini alıp yukarı yöneldiğini görüyoruz. Şu anda da şu bölgelerde bir direnç oluştu. Bakın fitiller hep şu bölgelere kadar. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelirse biz pozisyona gireceğiz. Long yönlü bir pozisyona gireceğiz. Evet, geldi. Bir defa daha yükselişin gelmesini beklemek lazım diyoruz arkadaşlar her zaman. O yüzden bir defa daha ilerletiyoruz. Evet, o da geldi. Artık buradan pozisyonumuza giriyoruz. Long yönlü pozisyonumuzu açtık arkadaşlar. Ereğli hissemizde 100 tane. Evet, devam ettiriyoruz. Yatay bir seyir oldu. Tekrar devam edelim. Yükseliş geldi. Güzel. Bu arada burada tekrardan böyle aşağı doğru bir yönelim gerçekleşseydi toplamaya devam edecektik arkadaşlar. Bu stratejide bütçemizi 4'e bölüyoruz. Maksimum 4 defa toplama yapıyoruz arkadaşlar. Şu an düşüş gelmediği için ben herhangi bir ilave ekleme yapmadım. Evet, tekrar devam edelim. Yükseliş geldi. Devam ediyoruz. Evet, hala kârdayız. Tekrar devam edelim. Evet, şimdi bir düşüş geldi. Zarara girdik arkadaşlar. Bir ilave daha yapalım. Tekrar devam edelim. Yeşil bir mum. Ekleme yapmıyoruz. Evet, bir düşüş daha geldi. Bir ilave daha yapıyorum. Üçüncü ilavemizi yapmış olduk. Devam edelim. Bir düşüş daha geldi. Ve son ilavemizi yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki düşüş devam ederse şu 4 saatlik Kaufman hareketli ortalaması 53.47 aşağı yönlü kırılırsa stop olacağız. Zarar ettik deyip pozisyonumuzu kapatacağız arkadaşlar. Bu sefer de short yönlü yani düşüş yönlü pozisyon açacağız. Bakalım ne olacak? Devam edelim. Evet, yükselmeye başladı. Evet, bir yükseliş daha geldi. Kâra geçtik. Çok güzel. Evet, yükselmeye devam ediyor. Harika. Şu anda hala kârlı durumdayız. Gayet güzel. Evet, devam ediyor. Devam edelim. Devam edelim. Hızlandıralım şöyle biraz. Evet, güzel. Kâra geçtiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir düşüş geldi. Kaufman hareketli ortalamasından desteğini aldı. Devam ettirelim hala. Tekrar Kaufman'dan bir destek aldığını görüyorsunuz. Güzel. Bakın şu Nadaraya-Watson indikatörünün üst seviyelerine geldiği zaman burada dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bu satış için değil ama ilk defa yeni alım pozisyonuna giriyorsanız üst seviyeleri yakınken pozisyona girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oralardan bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Hatta bu çizginin üzerine çıkmış olması artık aşırı alım bölgelerine geldiği anlamına gelir. Evet, devam ettirelim. Evet, bakın az önce bahsettiğim gibi artık bu seviyenin de üzerine çıktı. Artık aşırı alım bölgelerine geldi arkadaşlar. Burada temkinli olmak amacıyla pozisyonların yarısı satılabilir. Mesela şöyle satalım 2 tanesini. Evet, 2 tanesini sattık arkadaşlar. Devam edelim. Yükselmeye devam etti. Evet, şimdi düşüşe geçtiğini görüyorsunuz. Düşüşe geçti. Bakalım Kaufman hareketli ortalamamızdan destek alacak mı? Devam edelim. Devam ettirelim. Evet, hala düşüşte devam ediyor. Evet, Kaufman'a geldi. Bir destek aldığını görüyoruz. Tekrar edelim. Evet, bu sefer Kaufman'ın altında kapattı. Bir kere daha düşüşle kapanış gelirse satacağız arkadaşlar. Evet, buradan destek aldı. Yeşil bir mum geldi. Tutmaya devam ediyoruz. Evet, bir mum daha beklenebilir arkadaşlar. Kararsız bir mum oldu. Hani öncelikli olarak yükseliş yönlü, sonrasında düşüşe geçmiş. Fakat önceki destek aldığı seviyelerinde altında değil. Evet, tekrar yeşil bir mum yaptı. Güzel. Evet, tekrar düşüş mum yaptı. Artık burada stop almak lazım arkadaşlar. Bu iğne attı. Yani şuradaki kapanış seviyelerinin de altında bir kapanış oldu. Artık burada satıyoruz. Elimizdeki pozisyonların tamamını kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi güzel bir karlılık elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi short yönlü pozisyon açıyoruz. Bir pozisyon short yönlü pozisyon açıyoruz arkadaşlar. Yani düşüş yönlü pozisyon açıyoruz. Ve bakalım devam ettirelim. Evet, düşüş geldi görüyorsunuz. Tam da böyle Ichimoku bulutuna geldi arkadaşlar düşüş. Böyle bu tip durumlarda pozisyonu kapatıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz ve pozisyonu kapatıyoruz. Eğer ki Ichimoku bulutunun alt seviyelerinden dışarı doğru bir kırılım gerçekleşirse tekrardan short yönlü pozisyon açıyor olacağız. Buralardan destek alabilir. Bu yüzden pozisyonumuzu kapattık. Devam ettirelim. Evet, Ichimoku bulutunun içine girdi. Devam ettirelim. Evet, destek aldı. Yukarı doğru yönelmeye başladı arkadaşlar. Evet, şu anda Ichimoku bulutunun üst seviyeleri direnç olarak çalışıyor. Evet, şöyle bir yatay seyir başladı. Tekrar yukarı bir yönelim. Evet, bu sırada Kaufman hareketli ortalamasının da Ichimoku bulutunun olduğu seviyelere kadar da aşağı doğru yöneldiğini gördük. Ve şu anda Kaufman'ın üzerinde ilk kapanışını yaptı. Bir mum daha yükselişle kapanış yaparsa long yönlü yani yükseliş yönlü pozisyona gireceğiz. Evet, fakat burada bakın dikkat edin. Nadaraya-Watson indikatörüne çok yakınız arkadaşlar. Ve Nadaraya-Watson indikatörü genel manayla düşüş trendinde. Dolayısıyla beklemekte fayda var. Yeni bir pozisyona girmek şu an riskli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden herhangi bir pozisyona girmiyorum. Devam ettiriyorum. Evet, düşüş geldi. Tekrar düşüş geldi arkadaşlar, görüyorsunuz. İyi ki burada pozisyona girmemişiz. Nadaraya-Watson indikatörü düşüş yönlüyken ve artık fiyatlar al verdiğinde bu indikatörün üst seviyesine yakınsak pozisyona girmemekte fayda var. Bakın şimdi Kaufman'ın altında 2 defa düşüşle kapattı. Aynı zamanda Ichimoku bulutunun da altında kapanış geldi. Dolayısıyla tekrardan düşüş yönlü yani short yönlü pozisyon açabiliriz ve pozisyonumuzu açtık. Devam ettirelim. Evet, düşüş geldi. Ciddi bir düşüş geldi arkadaşlar. Ve biz kazanıyoruz. Harika. Evet, devam ettiriyoruz. Devam edelim. Evet, devam ettiriyoruz. Evet, güzel karlılık içerisindeyiz arkadaşlar şu anda. Evet, bakın burada Kaufman'ın üzerinde 2 defa kapanış yaptırdılar. Normal şartlarda Nadaraya-Watson indikatörü kullanmıyor olsak burada yanılıp pozisyona girip daha sonrasında bu çok ciddi düşüşte elimizde yükseliş yönlü pozisyonla kalabilirdik arkadaşlar.
Burada da Nadal-Watson indikatörünün önemini ayrıca görmüş oluyoruz. Evet, şimdi Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükseliş geldi. Kaufman da bir dirençle karşılaştı. Eğer ki Kaufman yukarı yönlü kırılırsa pozisyonlarımızı kapatıp bu sefer long yönlü yani yükseliş yönlü pozisyona gireceğiz. Bakalım, devam ettiriyoruz. Henüz geçemedi. Evet, düşüş devam ediyor. Short yönlü pozisyonumuzu tutmaya devam ediyoruz. Evet, düşüş devam ediyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi düşerken de çok güzel kazançlar elde edilebiliyor arkadaşlar borsada. Evet, tekrar dirençle karşılaştı Kaufman hareketli ortalamasında ve düşüş devam ediyor arkadaşlar. Evet, tekrar Kaufman hareketli ortalamasından dirençle karşılaştı. Yönünü aşağı çevirdi. Şu an bir yataya bağlamış bir durumu var. Dediğim gibi Kaufman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılırsa pozisyonumuzu kapatıp bu sefer long yönlü pozisyon açacağız arkadaşlar. Bakın, düşüş devam etti. Evet, şu anda Kaufman'ın yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Fakat bir mum daha yükselişte kapanış görmek lazım arkadaşlar. Evet, düşüş geldi. Kapatmıyoruz pozisyonu. Yükseliş geldi fakat bir önceki yükseliş seviyesini geçemedi. Bu yüzden yine kapatmıyoruz. Evet, tekrar düşüş geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Tutmaya devam ediyoruz pozisyonumuzu. Düşüş devam ediyor. Düştükçe de biz kazanıyoruz arkadaşlar. Evet, düşmeye devam ediyor. Düşmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Evet, şu anda Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir tepki geldiğini görüyoruz. Fakat elimizdekileri satmıyoruz, tutuyoruz. Tekrar bir düşüş geldi. Dirençle karşılaştı. Evet, düşüşün devam ettiğini görüyorsunuz. Evet, şimdi buradan bir tekrar destek aldı. Evet, şöyle biraz hızlandıralım. Kaufman'a kadar tekrar geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kaufman yukarı yönlü kırılırsa pozisyonu kapatacağız. Evet, ilk mum kapanışını yaptı. Bir defa daha yükselişle kapanış yaparsa pozisyonu kapatacağız arkadaşlar. Kararsız bir mum oldu. Bir mum daha görmek lazım. Evet, tekrar düşüş geldi. Kapatmıyoruz pozisyonu. Evet, şimdi yükseliş geldi ve öncekilerin üzerinde yaptı arkadaşlar yükselişi. Burada pozisyonumuzu kapatıyoruz. Ve güzel bir karlılık elde etmiş olduk arkadaşlar. Şu an yeni long pozisyona yani yükseliş yönlü pozisyona giriyor muyuz? Hayır. Önünde Ichimoku bulutu var. Bu Ichimoku bulutunun yukarı yönlü kırıldığını beklememiz lazım. Ondan sonra ancak yükseliş yönlü pozisyona gireceğiz. Evet, devam ettiriyoruz. Ichimoku bulutunun içine girdi ve tekrar aşağıya doğru yöneldi. Tekrar devam ettirelim. Yine içine girdiğini görüyoruz. Bir mum daha devam ettirelim. Ichimoku bulutunun üst seviyesinden dirençle karşılaştı. Tekrar devam ettirelim. Bu sefer Ichimoku bulutunun üzerine çıktı. Bir mum daha yükseliş görmemiz lazım. Evet, o yükselişte geldi ve alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar devam ettirelim. Evet, yükselişte devam etti. Evet, bir yükseliş daha geldi. Gayet güzel. Burada Nadal-Watson indikatörün üst seviyesine geldik. Ne diyoruz? Burada dikkatli olmak lazım. Yapmıyoruz, bekliyoruz. Bir düşüş geldi ve günümüze geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem düşerken hem yükselirken kazanç oranımız %100 arkadaşlar. Girdiğimiz bütün pozisyonlardan karlı çıktık. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.